Dikkat testleri çözülmesi kolay gibi dursa da bir yandan da dikkatinizi dağıtacak unsurlar içerebilir. Böylece tek bir noktaya odaklansanız bile diğer şeyleri de görmeyi öğrenirsiniz. Bu videoda size 5 soru soracağım. Verdiğiniz cevapları yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Bu resme iyi bakın. Resimde gizlenmiş sevimli bir dostumuz var. Bakalım bulabilecek misiniz? Kaç saniyede bulduğunuza dikkat edin. Sevimli dostumuz sağ taraf orta kısımda dinleniyor. Eğer 3 saniye içinde bulduysanız bu tür fotoğrafların nasıl taranması gerektiğini biliyorsunuz. Görsel hafızanız olması gerektiğinden hızlı çalışıyor. Soruya 3 saniyeden daha uzun zamanda cevap verdiyseniz şimdi söyleyeceklerim sizi ilgilendiriyor. Beynimiz yazılarda olduğu gibi fotoğrafları da soldan başlayarak tarar. Soldaki alana baktınız ve bulamadıysanız muhtemelen incelemeden vazgeçmişsiniz demektir. Yani belki de ufak bir çabayla amacınıza ulaşacaktınız. Kolay pes etmeyin. Meyve yemeyi çok seven Cemşit'in aldığı meyveler ve fiyatları böyle. Her bir meyvenin fiyatı ne kadar? Bir muz 5 lira. 2 elma 4 muza eşit olduğuna göre bir elma 10 lira. Ve bir armut 10 lira. Bu soruda dikkatiniz işlem yapmaya çekilirken bir yandan da sadece dikkat ederseniz görebileceğiniz şekilde 2 muz üst üste getirilmişti. Soruya doğru cevap verdiyseniz ilk görselde 3 muz olduğunu gördünüz demektir. Siz sorulara çok hızlı cevap veren, görsel hafızası işlem yeteneğiyle birleşmiş zeki birisiniz. Soruya doğru cevap veremediyseniz muhtemelen 2 tane görünen muz kafanızı karıştırmış ve ikinci muzu fark edememiş olabilirsiniz. Daha çok dikkat edin. Bu arada tabii ki yorumumu bir görme probleminiz olmadığını düşünerek yapıyorum. Fiziksel sorunlar zeka ya da dikkatle alakalı olmasa da sonuç itibariyle sorulara doğru cevap vermenizi engeller. Mesela benim de görmemde bir sorun var. Yan yana yazılan sıfırları doğru göremiyorum. Bu yüzden de gözlük kullanıyorum. Eğer sizin de bir sorununuz varsa vakit kaybetmeden bir doktora başvurun. Zülküf annesi ve babasıyla gittiği piknikte kaybolur. Ailesinin bulunduğu yere ulaşmaya çalışırken yolu dağda karıştırır. Artık kaybolmasından da önemli bir mesele vardır. Çok susamıştır. Su içtikten sonra ailesini bulmaya karar verir. Zülküf'ün en yakın çeşmeye uzaklığı 800 metre. Denize olan uzaklığı 500 metre. Gölü olan uzaklığı ise 7000 santimetre. Suyu en yakın nereden içebilir? Doğru cevap göl. Deniz daha yakın olsa da deniz suyu tuzludur. Çeşme 800 metre iken göl ise 7000 santimetre yani 70 metre uzaklıktadır. Göl tatlı su olduğundan içilebilir. Doğru cevap verdiyseniz sayılar ve ölçü birimleriyle kafaların nasıl karıştırıldığını biliyorsunuzdur. Siz sayılar ve kelimeler arasında gerçekleri arayan birisiniz. Metre ve santimetre ifadelerine dikkat ettiniz. 7000 gibi büyük bir sayının aslında santimetre cinsinden olduğunu fark ederek bunun sadece 70 metre olduğunu, üstelik deniz suyunun da içilemeyeceğini düşündünüz. Zekisiniz. Soruya doğru cevap veremediyseniz ya santimetre birimine dikkat etmediniz ya da matematik bilginizde sorun var. Eğer deniz suyunun tuzlu olacağını düşünemediyseniz daha da büyük bir dikkat sorununuz var demektir. Belki de heyecanlandınız. Daha dikkatli olun. Dikkatinizi zeka bilmeceleriyle güçlendirirken bir yandan da matematik öğrenmeye bakın.
Şeyma sosyal medyada sürekli gezdiği yerlerin fotoğraflarını paylaşır ve arkadaşlarına hava atmaya bayılır. Arkadaşlarına tatilde Avrupa gezisi yaptığını ve İtalya, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Macaristan, Fas ve Birleşik Krallık'ta iyi vakit geçirdiğinden bahseder. Arkadaşları Şeyma'ya gülmeye başlarlar. Arkadaşları neden güldüler? Fas, Avrupa'da değil, Afrika kıtasındadır. Bu soruya doğrudan doğruya Şeyma yalan söyledi. Yalanın ne olduğunu bulun diyebilirdik. Ama biz soruyu da sizin bulmanızı, dolayısıyla dikkatinizi görmek istedik. Eğer doğru cevap verdiyseniz durumu inceleyip hemen analiz ettiniz ve genel kültürünüzle birleştirerek sonuca ulaştınız. Zeki ve kültürlü, aynı zamanda dikkatlisiniz. Doğru cevap veremediyseniz belki de Şeyma'nın yalan söylediğini fark edemediniz ve arkadaşlarının gülme sebebini başka yerlerde aradınız. Dikkatinizi ve genel kültürünüzü geliştirin. Picasso en önemli sanatçılardan biridir. Sanatçının en çok okunan eseri hangisidir? Suç ve Ceza, Şeker Portakalı, Simyacı. Picasso birçok eser bırakmış ünlü bir ressamdır. Yazar değildir. Dolayısıyla cevap hiçbiri. Soruya doğru cevap verdiyseniz Picasso'nun unutulmaz eserler bırakan bir ressam olduğunu biliyorsunuz. Genel kültürünüz yerinde. Soruya yanlış cevap verdiyseniz hem genel kültürünüz yeterli değil hem de bilmeden cevap vermekten çekinmiyorsunuz. Bilmeden konuşmak başınızı derde sokabilir. Doğru bilin ve doğru konuşun. Bu arada arkadaşlar kanalda sık sık tek soruluk shorts videoları paylaşıyorum. Onlara da göz atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da çok sevinirim. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şey Merak'tan videosu seçin ve izlemeye devam edin.